Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık hamuru, leziz kreması ve harikulade sunumuyla hem çocukların hem yetişkinlerin bayılacağı çok güzel bir tatlı olan Alman pastasını yapacağız. Orijinali yağda kızartılarak yapılırken biz daha hafif olması açısından fırında pişireceğiz. Hazırsanız buyurun başlayalım. Malzemelerimizi sayalım. Hamuru için 2 adet yumurta, 5 su bardağı un, 1 paket kuru maya, 150 gram margarin, 1 bardak ılık su, 1 bardağın 4'te 3'ü kadar şeker. Kreması için 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı un, 1 poşet krem şanti, 3 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı margarin, 3 yemek kaşığı toz şeker. Süslemesi için Antep fıstığı, pudra şekeri, çikolata sosu için 1 paket bitter çikolata, 50 gram margarin, 1 yemek kaşığı kahvaltılık krem çikolata. Ayrıca istediğiniz türde reçel de kullanabilirsiniz. Hamurumuzu hazırlamakla işe başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımıza 2 yumurtamızı alalım. Daha sonra şekeri de ekleyip bir müddet çırpalım. Bu karışıma 1 bardak ılık suyu da ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Mayayı da ekleyelim. Yavaş yavaş ununu da vermeye başlayabiliriz. İlk etapta kullanacağımız unun yarısını ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Unun kalanını da kontrollü bir şekilde ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Bu aşamada oda sıcaklığındaki margarini ekleyip unumuzdan da yine bir miktar ilave ederek yoğurmaya geçebiliriz. Unumuzu yine kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyoruz. Kıvamını yeterli bulmadığım için yarım su bardağı kadar daha un ekledim. Bu durum ununuza göre değişebilir. Toparlanan hamurumuzu tezgahımıza almak için bir miktar un serpelim. Burada da bir miktar toparlayalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. 2 eşit parçaya bölüyoruz. İlk parçayı rulo haline getirelim. Bu ruloyu yumurta büyüklüğünde bezeler olacak şekilde eşit parçalara bölelim. Bezeleri gördüğünüz şekilde yuvarlıyoruz.
Fırın kağıdı serdiğimiz genişçe bir tepsiye yuvarladığımız bezeleri dizelim. Bezelerimiz bu şekilde 30 dakika boyunca mayalanacaklar. Kuru mamaları için üzerlerini temiz bir bezle kapatabilirsiniz. Kremamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Tenceremize aldığımız süte 3 yemek kaşığı şekeri, 2 yemek kaşığı nişastayı ve 3 yemek kaşığı unu da ekleyip ocağa almadan önce topaklanmaması için güzelce çırpalım. Ocağa alıp karıştırmaya devam ediyoruz. Kremamız hemen koyulaşacaktır. Ocaktan aldığımız kremamıza 1 yemek kaşığı margarini ve 1 paket vanilyayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Kıvamı gördüğünüz gibi. Mayalanan bezelerimizi önce 100 derece, daha sonra 150 derecede 10'ar dakika, toplamda 20 dakika fırınlıyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce kızardılar. Bu arada soğuyan kremamıza 1 poşet krem şantiyi ekleyip güzelce çırpalım. Kremamızın kıvamı gördüğünüz şekilde olacaktır. Çikolata sosunu da hazır edelim. Öncelikle margarinimizi eritiyoruz. Daha sonra bitter çikolatayı, ve son olarak krem çikolatayı ekleyip sosumuzu tamamlayalım. Sosumuzun kıvamı da bu şekilde. Pastalarımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi yumuşacık olmuşlar. Hazırladığımız kremamızla pastamızın ortasını dolduruyoruz. Kestiğimiz diğer parçayı da üzerine kapatalım. Bu aşamadan sonra istediğiniz gibi süslemek tamamen size kalmış. Sizlere böyle güzel bir tabak hazırladım. Alman pastalarımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum.
Sizlere hazırladığımız videolardan haberdar olmak için abone olmayı, yeni videolarımızı anında görebilmek için çan simgesine de tıklamayı unutmayın. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.